Herkese merhabalar. Örgü Saati YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar sizlere yeni içerikler ve yeni farklı modeller üretmeye devam ediyorum. Yeni bir kanal kurdum fakat ismi aynı olarak devam ediyor. Tekrar Dilekli Örgü Saati olarak aradığınızda bana ulaşacaksınız. Eski videolarım, eski içeriklerim yeni kanalımda olacak. Bundan sonrasında da farklı ve daha güzel, daha detaylı, daha güncel modellerle devam etmeye çalışacağım. Bugün Pinterest'te çok sık denk geldiğim motiften oluşan bir atkı bere modeli çalışacağım. Çok basit bir model. 8 motiften oluşacak. Her bir motifimiz benim 2 renkten oluşuyor. Bir motifi çalıştıktan sonra diğer motifler aynısı olarak devam edecek. İlk motifimizi beraber çalışacağız. Diğer 7 motifi çalıştırdıktan sonra da birleştirme ile de videomuzu tamamlayacağız. Ben koton ip kullanıyorum. Bakın bu şekilde bir siyah bir beyaz. Kırık beyaz, tam beyaz değil. 2 renk olarak devam ediyorum. Elinizin ayarına göre ve kullandığınız ipin cinsine göre de tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Ben bu ip koton ipler için 3,5 numara tığ kullanacağım. Bir tane de makasa ihtiyacımız var geçişlerde ipimizi değiştirebilmek için. Şimdi ilk sıramı beyazla başlamak istiyorum. 2 renkli bir motiften oluşuyor. Şu şekilde sihirli halka yapıyoruz. Parmağımın üzerine ipimi doluyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Bu zincirim olduğu için artı 2 zincir daha çekiyorum. Toplam 3 zincirimle başlangıç sağlıyorum. Tığın başını doluyorum. Oluşturmuş olduğum halkamın içine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirim de trabzandan sayılacağı için şu an 3 tane ikili trabzanım oluştu. Aralarda 2 zincir çekeceğim ki çekme yapmasın. Aynı halkanın içine tekrar 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Modelimiz hep ikili trabzan olarak devam edeceği için her yaptığım trabzanı ikili olarak belirtmeyeceğim. Arada tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı halkanın içine geri dönüyorum. 3 tane trabzan daha yapıyorum. 3 trabzanımı daha oluşturdum. Halkamı dışarıdaki ipinden hafif kapatacağım rahat örebilmek için. Şimdi 1, 2, 3 tane ikili trabzanımız oldu. 2 zincir çekiyorum. 4 köşeden oluşacağı için şu an 4. üçlü ikili trabzanımızı yapacağız. Aynı halkanın içine 1, 2, 3. 3. ikili trabzanımı yaptım. Bakın 1, 2, 3 tane boşluğum oluştu. Şimdi bağlantı ile beraber 4 tane ikili boşluğum oluşacak. Bunlar köşelerimi oluşturacak. 2 zincir çekiyorum. Geçişlerde 2 zincir çekiyordum. Bakın ipimin dışarıda kalan kısmını mümkün olduğu kadar yavaş çekiyorum ki kopmasın. Buradaki açıklık kapanana kadar çektim. Şimdi başlangıçta 3 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. 3. zincire batıyorum. İlmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekten kaydırma yaparak ilk sıramı, ilk rengimi tamamlıyorum. Şimdi farklı bir rengi geçeceğiz. O nedenle bir zincir çekip ipimi keseceğim. Biraz uzun bırakıyorum ki motifimin içinde yürütebileyim. Bakın bu şekilde ilk sıramı tamamladım. Burada küçük bir püf noktası söylemek istiyorum. Bakın burada bağlantı yaptık. Tam çaprazındakinden. Bakın burası bağlantı noktam. Bir önceki değil, ondan öncekinden başlangıç sağlayacağım. Böyle yaparsak köşeler çok net ve çok belirgin oluyor. Dilerseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi biz buradan bağlantı yapmıştık. Tam çaprazından, karşılığından şuradan başlangıç sağlayacağım. Siyah rengimle devam edeceğim. Bir zincirle önce ipimi hazırlıyorum.
Şimdi başlangıç yapacağım bu köşeye geliyorum. Buralar hep köşe olarak devam edecek. Motifimizin kare noktaları. İçine ipimi sabitleyip bunu zincirden sayıyorum. 1, 2 zincir daha çekiyorum. Toplam 3 zincirim olmuş oldu. Şimdi bunu ipimin içinde yürüteceğim ki ekstra temizleme işlemi gerekmesin. Bu köşelerde bunu yarım köşe olarak başlayacağım. Yani tığın başını doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. Aynı noktaya ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Yani zincirimle beraber toplam 3 tane ikili trabzanım oluştu. Buradaki işlemi sırayı bitirip tamamladıktan sonra kapatmayla yaptığımızda bu köşelerin oluşunu siz de beğeneceksiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi tığın başında olayım. Aralarda hiç zincir çekmiyorum. Bir sonraki köşeye geçiş sağlıyorum. İpimi de bakın bu şekilde örgümün altında devam ettiriyorum. Trabzanlarımı içinde yürüteceğim. Şimdi ikinci köşedeyim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi köşe oluşturacağız. 2 zincir. Aynı köşemin içine tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu başlangıçtaki siyah ipimi arada yürüttüğüm için artık kesebilirim. Temiz bir görüntü sağladık. Şimdi diğer köşeye geçiyorum. Geçişlerde hiç zincir çekmiyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Sıramızı bu şekilde tamamlıyorum. Son bir köşemiz kaldı. Bakın bu köşemizi tamamladık. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Tığın başını doluyorum. Bu ilk motifteki kestiğim ipi de arkada yürütüyorum. Trabzanlarımı içinde temizleyeceğim. Son köşedeyim. 3 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ipimi artık kesebilirim. Arada yürüttüm. Şimdi bakın son köşeye geldik. Başlangıçta ilk yarımını yapmıştık. Bakın şurada göstereyim size. Bu bir yarımı, 2 zincirden sonra bir yarımı vardı. Biz başlangıçta ilk yarımını yaptık. Şimdi diğer yarımını yaparak sıramızı tamamlayacağız. Bu şekilde olduğumuzda motiflerimizin bu uç köşeleri çok net ve daha güzel gözüküyor. Tığın başını doladım. Başlangıçtaki noktaya geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki bir detayda normalde 2 zincir çekiyorduk bağlantılarda ve geçişlerde. Buradaki zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın bu başlangıçta 3 zincir çekerek başlamıştık. 3. zincirimin tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini bir kapatarak bu son bağlantı noktasını bu şekilde tamamladığımızda hem ilmeğimiz ortada kalıyor, başlangıcımız kolay oluyor, hem de köşelerimiz daha dik duruyor. Bakın bu şekilde ikinci sırayı tamamladık. Bu sıralar istediğinize göre değişebilir. İsterseniz bir sıra beyaz, bir sıra siyah, tekrar bir sıra beyaz, bir sıra siyah yapabilirsiniz. Ben bu şekilde devam etmedim. Şimdi ben bir sıra daha siyah gidip ondan sonra beyaza geçmek istiyorum. Şimdi ipimi değiştirmeyeceğim için zaten tam orta noktasındayım. 1, 2, 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Tığın başını dönüyorum. Tekrar burada yaptığımız gibi ilk yarısını yapacağız. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber toplam 3 tane ikili trabzanımız oluştu. Bu aradaki geçişlerde hiç zincir çekmiyoruz. Sadece motif köşelerinde çekiyoruz. Tığın başında alıyorum. Bakın burada iki geçişte arada bir boşluğumuz oluştu. Şimdi burayı motifimizin ortası olarak devam edeceğiz. Boşluğa batıyorum. Aynı boşluğun içine
3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki köşeye geldim. Aynı köşeler hep de aynı devam edecek. 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak bu köşemizi bu şekilde tamamlıyoruz. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Aralarda zincir çekmiyoruz geçişlerde. Şimdi bir sonraki bu 2 tane trabzanın arasına bu geçiş noktamızı yapacağız. Yani buraya 3 tane ikili trabzan yapıp bir sonraki köşeye geçeceğiz. Bu köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanla devam ediyoruz. Daha sonra bir sonraki geçişte bakın burada 2 trabzan arasındaki boşluğa tekrar 3 trabzan yapıp devam ediyoruz. Köşemizi oluşturalım. Bu bağlantı noktasındaki birleşmeyi tekrardan beraber yapalım. Evet, 3 köşemizi tamamladık. Bakın tekrar son köşe, yani başlangıçtaki yarım tarafını yaptığımız noktaya geldik. Geçişlerde zincir çekmiyorduk. Tığın başını doladım. Başlangıçtaki köşeme geldim. Aynı şekilde diğer yarısını tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ben bu modelde trabzanların bacaklarını hafif uzatıyorum ve elimi sıkmadan devam ediyorum. Eğer elinizi sıkı tutabiliyorsanız, gevşetemiyorsanız da tığ numaranızı büyüterek devam edebilirsiniz. Şimdi bu bağlantıyı bir alt sırada yaptığımız gibi yapacağız. Tığın başını doluyorum. Bakın başlangıçta 3 zincir çekmiştim. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin tepe boşluğuna batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın tığımda 3 ilmeğim var. Zincir alarak hepsini bir kapatıyorum. Bakın burada normalde 2 zincirlik boşluğumuz gibi boşluğumuz oluştu. Şimdi burada farklı renge geçeceğim için bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve renk geçişimi sağlayacağım. Şimdi 2 sırada beyaz yapacağım. Dediğim gibi bu sadece benim görselime göre olan bir model. Siz istediğiniz gibi renk sırası yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Motifimiz 6 sıradan oluşuyor. Şimdi 3. sıramızı yaptık. 4. ve 5. sıraları beyazla devam edip son sırayı da siyahla bitireceğim. Bu motifler bitince size göstereceğim renk sıralamasını. Ona göre benim yaptığım gibi de devam edebilirsiniz. Şimdi bir alt sıranın aynısını yapıyorum. Bağlantı noktamın tam çaprazından başlangıç sağlayacağım. Önce bir zincirle ipimi hazırlıyorum. Boşluğumdan başlangıç sağlıyorum. Başlangıcım hep aynı. İlk yarısını yapıp diğer yarısını da birleştirme yapıyoruz. 3 zincir. Başlamış olduğum noktaya 2 trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber 3 trabzanım oldu. İpimi de motifimin arkasında elimle yürütüyorum ve trabzanlarımın içinde bırakacağım. Şimdi bakın burada köşeye gelene kadar 2 boşluğumuz oluştu. Buraları da geçiş yaparak sağlayacağız. Yani 3'er tane trabzan yapıyoruz. Tığın başını doladım. İlk trabzanlarımın arasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. İpimi de elimle devam ettiriyorum. Bakın bir sonraki 2 tane trabzan dolgusunun arasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve köşeye geldiğimde aynı 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdi ilk 3 trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve sonra diğer aynı boşluğa 3 trabzanımı yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Her seferinde ikili olduğunu belirtmek istemiyorum. Trabzan dediğimde anlayın ki ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Şimdi başlangıç noktasına gelene kadar bu köşeyi devam ettireceğiz. Bu gelen 2 boşluğa 3'er trabzan yapıp köşeye geldiğimizde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanla devam edelim ve 1, 2, 3 köşeyi tamamlayalım. Tekrar bağlantı noktasını beraber bitirelim. Evet,
1, 2, 3, 4 köşeyi tamamladık. Başladığımız noktaya geldik. Köşemin ilk yarısını yapmıştım. Diğer yarısını da 3 tane trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Birleşmeyi her sırada olduğu gibi tığın başında oluyorum. Çekmiş olduğum 3 zincirin 3. yuvasına, yani 3. zincire batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini bir örerek kapatıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4. sırayı yaptık. Ben 5. sırayı da beyaz devam edeceğim. O nedenle ipimi kesmiyorum. Tekrar başlangıç sağlıyorum. 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Motifimiz bu şekilde devam edecek. Bu motifi ne kadar büyütmek istiyorsanız aynı sırayla devam ederek büyütebiliyorsunuz. Bizim motifimiz 6 sırada bitecek. Hemen 3 zincir çektikten sonra köşemin ilk yarısını tamamlıyorum. 2 trabzan yaptım. Zincirimle beraber 3 trabzanım var. Tığımın başında oluyorum. Bakın bu sefer buradaki boşluklarımız her sırada bir tane artıyor. Şimdi 3 tane boşluğum var. Buralara 3 tane trabzan yapıyorum. Aradaki geçişlerde zincirimiz yok. Sadece köşelerde zincirle devam ediyoruz. Tekrar tığın başında oluyorum. Bir sonraki boşluğa hemen 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Arada geçiş yaparken zincir çekmiyorduk. Tığın başında oluyorum. Bir sonrakine tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi aynı köşeye geldim. Köşedeki işlemler aynı. 3 trabzan, 2 zincir, tekrar 3 trabzan yaparak ilk köşemizi tamamlıyoruz. Bundan sonraki diğer 3 köşede aynı devam edecek. Buradaki işlemi diğer köşelerle de tamamlayıp bağlantı noktasında tekrardan görüşelim. Evet, 4 köşemizi tamamladık ve ilk başlangıçta bir tarafını yapmış olduğumuz köşemize geldik. Her sıra aynı aslında. Motifimiz büyüyebildiği kadar bu sıralarla büyüyecek. Şimdi köşemin ilk yarısında tamamlıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 taneyle de başlangıç yapmıştık. Tığın başında oluyorum. Buradaki bitirme işleminde zincirsiz devam ediyorduk. Burada yarım trabzan yaparak kapatıyorduk. Tığımın başında oladım. Çekmiş olduğum başlangıçtaki zincirimin 3. yuvasına batıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği örerek kapatıyorum. Şimdi 2 sıra beyaz yaptım. Ben siyahla devam edeceğim. O nedenle ipimi kesiyorum. Tam çaprazından başlangıç salacağım. Yani böyle yapmamın sebebi, bana göre köşeler daha net duruyor. Ama sizin bildiğiniz bir yöntem vardır. O şekilde de devam edebilirsiniz. Şimdi tam çaprazından başlangıç sağlayacağım. Bu da bu motifimizin son sırası. Bakın bu şekilde tekrar ipimi hazırlıyorum. Evet, köşeme bir zincirle sabitliyorum. İlk yarısını yapacağız tekrar. 2 zincir çekerek bir zincirle sabitlemiştim. Bir üst sıraya çıkıyorum. Tığın başını doladım. Aynı noktaya 2 tane trabzanımı ördüm. Zincirimle 3 tane oluştu. Şimdi 1, 2, 3, 4. Diğer köşeye gelene kadar 4 tane geçiş noktamız var. Buraları 3 tane trabzan yaparak devam ettiriyoruz. Başlangıçtaki ipimi de her seferinde ben motifimin içinde arkada devam ettirip trabzanlarımın arasında örüyorum. Bu şekilde ekstra temizleme işlemi gerektirmiyor. 3 trabzan yaptım. Bakın bir sonrakine geçiş sağlıyorum. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorduk. Bir sonrakine geçiş sağlıyorum. 3 tane
trabzan yapıyorum. Belli bir süre ipimi yürüttükten sonra daha fazla yürütmeye gerek yok. Kesip devam edebilirsiniz. Şimdi köşeden önce son noktadayım. Buraya da 3 tane trabzanımı yapıyorum. Ve köşeye geldim. Dediğim gibi her sırası aynı bu motifin. Buraya 3 tane ikili trabzan. İki zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve ilk kenarımızı tamamladık. Bir sonraki kenarlar alt sıralarda olduğu gibi devam ettirelim. Bağlantı noktasında görüşelim. Evet, sıramızı tamamladık. Son köşeyi de yaptık. Başlangıç noktamızı aynı bitişle tamamlıyoruz. Buraya diğer yarısını yapıyorum köşemin. 3 tane ikili trabzan. Tığın başını doluyorum. Zincir çekmiştik başlangıçta 3 tane. 3. zincir yuvasından ilmeğimi çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği birlikte kapatıyorum ve motifimizi bu şekilde tamamlıyoruz. 6 sıradan oluştu motifimiz. Şimdi ipimi keseceğim. Birleştirmeleri ben sık iğne yaparak devam ettireceğim. Şöyle göstereceğim. Bakın bu ilk motifimiz. Toplam 8 motiften oluşacak. Ben 4'ünü aynı yaptım. 4'ünü tam tersi olarak devam ettim. Yani beyazla değil siyahla başladım. 2 sıra siyah yapmıştık. 2 sıra beyaz yaptım. 2 sıra beyaz yaptığımda bunda 2 sıra siyah. Son sırayı beyazla bitirdim. Bakın burada 4'ü aynı motif. 4'ü aynı motif. Bir farklılık olsun istedim ama siz hepsini aynı yapabilirsiniz. Toplam 8 tane motifimiz var. Birleştirmesi şu şekilde olacak. Ve ben birleştirmeyi de siyah ağırlıklı olsun istediğim için siyahla devam edeceğim. Şimdi 4 motifimiz ilk sıra olacak. Ve yan yana getirmiyorum motiflerimi. Yani farklı renkleri farklı renkle devam ettireceğim. Bakın şu şekilde ben videomun başına bunu şablon olarak da bırakacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Bu ilk sıramız. Bir üst sıraya çıktığımızda 3 tane olacak. En üstte de bir tane motifimiz gelecek. Buraya 3 motifimiz geleceği için bu 2 motifin ortasından devam edeceğiz. Bakın şu şekilde şablonu ben bıraktığımda daha rahat anlayacaksınız. Şimdi herhangi bir motifimi bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane üçlü trabzan dolgusu var. Tam ortasındakinden denk getiriyorum. Bir sonraki de bakın tam ortasına denk geliyor. Bu şekilde yerleştiriyorum. Beyazla bitenin yanına siyah koyuyorum. Tekrar beyazla bitiriyorum. Bakın tam ortaladım. Bu ikinci sıramız. Üçüncü sıramızda da tam ortasına bu şekilde olacak. Bu şekilde birleştireceğiz. Şablonumuz bu şekilde olacak. Burası en son buraya birleşecek. Burası birleşecek ve motiflerimiz birleşerek devam edecek. Şimdi şu şekilde kaydırarak alalım. Önce motiflerimizi birbirine birleştireceğiz. Daha sonra birleştirdiğimiz motifleri birleştireceğiz. İlk başta bu 4 motifi birleştirerek devam edelim. Sık iğne yaparak birleştireceğim ve ana rengimi siyah olarak tercih ettim. Siz beyaz da tercih edebilirsiniz veya farklı renk kullandıysanız o şekilde de tercih edebilirsiniz. İlk başta ilmeğimi bir zincirle bakın 2 motifimi alıyorum. Düz yüzler zaten tersler kendini belli ediyor. Düz yüzler dışarı bakıyor. Tersler birbirine bakacak şekilde köşeleri birbirine eşitliyorum. Zaten ilmek sayımız aynı olduğu için bir kayma olmayacaktır. Bakın köşedeyim. İlk başta bir zincirle bu şekilde sabitledim. Şimdi burada kayma yapmaması için bir zincirle aynı noktaya bir sık iğne daha yapıp başlangıcımı sağlıyorum. Burası
başlangıç noktam. Bakın 2 motifim de elimde. Sıradaki trabzanın yuvasına batıyorum. Daha sonra arkadaki motifin tam karşı ilmeğine batarak ilmeğimi çıkartıp sık iğne yapıyorum. Bir sonraki trabzandan ve arkadaki ilmeğin tam karşılığından geçiyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde devam edeceğim. Hiçbir ilmek, trabzan boşluğu atlamıyorum. Karşılıklı yuvalarından alıyorum. Bakın bir sonraki ve arkadakinin yuvasından geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın ilmek sayımız eşit olduğu için kayma yapmayacak. Sıradaki ilmek ve arkadaki motifin ilmeğini birlikte geçirerek sık iğne yapıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Daha sonra bir sonraki motifi birleştirerek devam edeceğiz. Bakın bu şekilde devam edelim. Açtığımızda bakın bu şekilde ilmekler karşılıklı gelerek devam etti. Bu şekilde sıramızı bitirelim. Evet, sıramı tamamladım. Bakın her iki ilmeğin de köşesine geldim. Bir tane de bu köşenin boşluğuna batıp bir sık iğne yapıyorum. Bir zincirle ilk birleştirmemizi yapmış oluyoruz. Bakın açıyorum. Bu ilk 4 sıramızın bir birleşimiydi. Şimdi aynı şekilde bunu ve bunu birleştirelim. Daha sonra bunu bir kenara ayıralım. Diğer üçlü motife gelelim. Buradaki alanları birleştirelim. Bu iki motif birleştikten sonra da hepsini enine birleştirmeyi beraber yapalım. Şimdi burada yapmış olduğumuz gibi bakın burada sık iğne ile birleştirme yaptık. Bu motifi buraya birleştirelim. Daha sonra da bu motifi buraya birleştirelim. Bu ilk parçamız bittikten sonra ikinci sıradaki üçlü parçayı birleştirdikten sonra da komple beremizin bitimine geçelim. Evet arkadaşlar, motiflerimizi 4, 3 ve tekli olarak bu şekilde ilk başta yatay, dikey birleştirdik. Şimdi yatay birleştirip bu 3 parçayı birbirine birleştirerek devam edeceğiz. En altta 4 motifim var. Üstüne üçlü motifim gelecek. Bakın şu baştaki ve sondaki motifin tam ortasına sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üçlü trabzan dolgumuz var. Üçüncü trabzanın ortasından bakın şöyle tam ortasını belirleyerek bu motifinizi buradan başlangıcını sağlayabilirsiniz. Bakın burada da tam diğer motifin üçlü dolgusuna denk gelecek. Dikey yaparken yapmış olduğumuz işlemin aynısı. Kaydırma işlemi veya sık iğne işlemi, hangisini yapıyorsanız bu şekilde devam edeceğiz. Siyahla devam ediyorum. Tekrar bir zincir çekerek ipimi sabitliyorum. Şimdi motiflerimin düz yüzleri dışarı bakacak, ters yüzleri birbirine bakacak şekilde elime alacağım. Şimdi bu baştaki motifin tam ortasından başlangıç sağlıyorum. Tığımı geçirdim. Diğer motifimin arkasındaki bakın tam ortasındayım. Yani köşe yaptığım noktadayım. Burayı ilmeğimi alarak ilk başta bir kere sık iğne ile sabitliyorum. İpimi örgümün üzerine alıyorum. Aynı şekilde bu motifleri birbirine birleştirirken yaptığımız gibi sıradakinden ve arkadaki ilmeğin tam karşılığından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi çıkartıp sık iğne yapıyorum. Tekrar öndeki motifin ilmeğinden geçiyorum. Bakın başlangıç ipimi de örgümün arasında yürütüyorum. Arkadaki ilmeğin motifin tam karşılı yuvasından geçiyorum. Hiçbir sık iğne yuvası, trabzan yuvası atlamıyorum. Bu şekilde karşılıklı yuvalardan alarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar işlemimiz bu şekilde devam edecek. Daha sonra tekli motifimiz kalıyor. O da tam ortadaki motifimize denk geliyor. Onu da bu şekilde üzerine yerleştirerek birleştireceğiz.
Bakın bu şekilde aynı motifleri birleştirdiğim gibi devam ediyorum. Bunu birleştirdikten sonra üçlü motifin tam ortasına tekli motifim gelecek. Bunu da bu şekilde birleştirelim. Daha sonra şu alanın birleştirmesiyle devam edelim. Evet, motif birleştirmelerimizi yaptık. 4, 3 ve 1 olacak şekilde toplam 8 tane motifimizi birleştirdik. Şimdi burada son bir aşamamız var. Bu tepe kısmını şu şekilde, bakın, birini bu tarafa yana birleştireceğiz. Daha sonra diğer tarafı diğer yana birleştirip burası tepe kısmımız olacak. Orayı birleştirdikten sonra da bakın burası boğaza gelecek kısım. Son olarak da bu iki parçayı kapatarak tamamlayacağız. Küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Bu bereyi, atkı tarzındaki beremizi büyütebilmek için tığ numaranızı büyük tutarak, daha böyle gevşek tutarak örebilirsiniz. Veya her bir sıra aynı devam ettiği için biz kaç sıra yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıradan oluşturduk motifimizi. Bu motif sırasını daha fazla yaparak da motifleri büyütüp berenizi daha büyük yapabilirsiniz. Motiflerinizin sırasını küçültüp daha küçük de yapabilirsiniz. Ben standart bir ölçü çalıştım. Yani orijinal motif sayısına göre gittim, sırasına göre gittim. Siz bu sırayı büyütüp veya sırayı azaltarak büyük veya küçük yapabilirsiniz. Çok basit bir yöntem. Sadece atıyorum 2 sıra daha ekleyeceksiniz veya 2 sıra daha çıkartacaksınız. Küçük veya büyük devam edebileceksiniz. Dediğim gibi iki yöntem var. Tığınızı büyüterek yapabilirsiniz. Sırasını artırarak yapabilirsiniz. Biz 6 sırada bitirdik motifimizi. Şimdi bu baş kısmının şu alanı birleştirerek devam edeceğiz. Tekrar ipimizi elimize alıyoruz. Aynı yöntemle birleştirme yapacağız. Motifleri nasıl birleştirdiysek aynı devam ediyoruz. Şu şekilde bakın iki parçayı düzler tekrar dışarı bakacak şekilde ayarlıyorum. Tersler birbirine gelecek. Bakın şu şekilde elime aldığımda şu alanı birleştireceğim. İpimi sabitledim. Bakın hemen bu köşe noktalara denk geldim. Köşe noktalardan başlangıç sağlıyorum. İpimi de örgümün içinde yürüteceğim. Hiçbir değişiklik yok. Aynı şekilde devam ediyorum. İpimi sabitledim. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum ki sağlamlaşsın. Daha sonra ilmekleri karşılıklı alarak devam edeceğiz. Şimdi sıradaki ilmek ve diğer motifin karşılığındaki ilmekten alıyorum. İlmeğimi çıkartıp sık iğne yapıyorum. Hiçbir farklılık yok. Sadece tepe kısmını, ovalliğini veriyoruz bu şekilde. Her bir ilmeği atlamadan devam ediyoruz. Ta ki motifimizin son ilmek yuvasına gelene kadar. Bakın bu şekilde devam edelim. Burada köşe olarak yapmış olduğumuz iki zincirlik boşluğa birer tane daha yapıp sıramızı tamamlayalım. Daha sonra burasını bitirdikten sonra aynı şekilde şu açıklığı da sık iğne ile birleştirelim. Daha sonra boyun kısmı ile devam edelim. Evet, başımızın bakın tepe üstünü bu şekilde birleştirdik. Hemen hemen ortaya çıktı. Burası çok özür dilerim. Kafamızın üst kısmı. Burası bakın şu iki açıkta birleşince boyun kısmı olacak. Buradan başımız gelince kafamızın açık kısmı burası olacak. Sadece şu alanı da dikerek bitirmiş olacağız. Bu iki açıklığı tersler birbirine, düzler dışarı gelecek şekilde motiflerimi birbirine alıyorum. Aynı yöntemle devam ediyorum. Ben sadece birleştireceğiniz noktaları göstermeye çalışıyorum. Şimdi bu ilk motifimin kenar noktasını ve arkadaki motifin bu artırma noktasını birleştirerek bir sık iğne ile sabitliyorum. İpimi örgümün üzerine alıyorum. Aynı şekilde ilmekleri karşılıklı alarak devam ediyorum. Sadece bu iki motifte birleştirme yaparak boyun kısmımızı da kapatmış olacağız.
Tekrar söylemek istiyorum. Bunları birleştirirken bu işlemde sadece çok sıkmayın elinizi. Motifler çekme yapabilir. Eğer eliniz sıkı ise bu birleştirmede tığınızı numara olarak büyütebilirsiniz. O zaman bolluğu sağlayacaksınızdır. Bu şekilde ilmekleri karşılıklı yuvalarından alıyorum. Hem öndekinden hem arkadakinden. İpimi de arasında yürüterek devam ediyorum. Bu iki motifimizi de birleştirelim. Sonra beremizin son haline birlikte bakalım. Evet, bu iki motifi birleştirerek boyun kısmımızı da kapattık. Bakın bu şekilde bir bere elde ettik. Burası baş kısmımız. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunu istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Motifin tekniği aynı. Sırasını artırdığınız sürece motifiniz büyüyecek ve bereniz istediğiniz büyüklüğe gelecektir. Sadece motif sayısını ve şablonu kullandığınız sürece istediğiniz boyutta bir bere çalışabilirsiniz. 8 motiften oluşacak. Sırası size kalmış olacak. Bakın bu şekilde burası boyun kısmı, burası da baş kısmı. Bu şekilde Pinterest'te çok önde olan bir bereyi paylaşmak istedim sizinle. Umarım açıklayıcı bir içerik yapabilmişimdir. Bu arada yeni kanalımla devam ediyorum. Aynı videolarım yeni kanalımda da olacak. Yeni ve daha trend modellerle de devam edeceğiz. Abone olup beni destekleyebilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.